Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle yapımı çok kolay motifli yelek çalışması yapacağız. Ben yeleğimi biraz böyle kısa bir yelek olarak çalıştım. Şöyle göstermek istiyorum. Sizler uzun yapmak isterseniz buradaki motif sıramızı bir sıra daha arttırabilirsiniz. Toplamda 21 tane kare motifim var. Hemen şöyle motiflerimin ölçüsünü vermek istiyorum. Burada benim motiflerimin ölçüsü şöyle 13 santimetre oldu. Şimdi burada bedenimizin genişliği de şuradan kol altından baktığımız zaman 53 santimetre genişliğinde oldu. Uzunluğu da şöyle hemen omuzdan ölçelim. Uzunluğu da 50 santimetreye yakın olmuş. Şimdi burada sizler yapmak istediğiniz bedenlere göre videonun içerisinde anlatıyorum ama burada da ön anlatım olsun. Motiflerinizi biraz daha büyük ya da daha küçük çalışabilirsiniz. Ben large olarak başlamıştım yelek çalışmasına ama medium large arası oldu. Yani 40-42 bedene daha uygun oldu. Yine 38 beden içinde belki bu şekilde çalışabilirsiniz. 4 milimetre tığ kullandım. Şu açık rengim Alize'nin Süperlana klasik iplerinden. Burada kullanmış olduğum renk geçişli akrilik bir ip. Almanya'daki iplerden, o yüzden markasını vermiyorum ama Almanya'daki arkadaşlar isterse onlara yorumlarda verebilirim. Şimdi burada 21 tane toplamda motifimiz var. Gördüğünüz gibi ilk iki sırada 7 14 tane motifimiz var. Hemen önde onun üzerinde şöyle birer tane motifimiz var. Hem ön hem de arkaya dahil olan burada birer tane daha motifimiz var. Hemen şöyle arkasını çevirelim. Şöyle bakın, burada da yine ön ve arkaya dahil olan motiflerimizden sonra 3 tane motifimiz var sadece. Yani kol için, kol evinin yüksekliği için 1,5 tane motifimiz olmuş oluyor. Yine altta burada da 7'şer tane önle birlikte motifimiz var. Şu kenardaki iki motiflerimiz kol altına gelen bölümler. Yani aslında bu bir şablon. Aynı şekilde sadece boyunu uzatmak isterseniz bir sıra fazla yapabilirsiniz. Aynı şekilde daha büyük ya da daha küçük yelekler çalışabilirsiniz. Burada isterseniz bir sırayı eksik örerek bir beden daha küçük örebilirsiniz. Yani yine 21 tane motifle yeleğinizi yapabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız bir sıra ekleyebilirsiniz ya da belki daha kalın iplerle çalışabilirsiniz. Ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler de kendi kullanacağınız iplere göre sıra sayılarınızı daha büyük, daha fazla ya da daha az olarak çalışabilirsiniz. Şimdi videoda motifin yapılışını anlattım. Ayrıca hemen bir kenarda birleştirmeyi gösterdim. Burada sizler gördüğünüz gibi, burada gösterdiğim gibi motiflerinizi birleştirerek yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca örerek birleştirme tekniğini kullandım. Çünkü şu son sıralarda birleştirme yaptığım için motife dahil olan tekrardan farklı bir sıra eklemediğim için ip kesmeden birleştirmeyi yapmadım. O yüzden son sıralarda birleştirme yaparak tamamladım. Kenarlarda 3 sıra yaptım. Burada size tavsiyem aralardaki zincirleri, çünkü videoda sanırım zincir çekerek göstermiştim. Arada zincir çekmeden ilerlerseniz daha iyi olur. Ben burada ilk 2 sıra zincir çektim. Son sırada zincir çekmeden tamamladım. Yine kol kenarında da bir sıra yaptım ve aralarda zincir çekmeden trabzanlarımızı yaptım. Kenarda da sık iğne çalışmamız vardı. Bunu daha sonradan yapıp tamamladığım için, çünkü farklı bir şekilde bitirmeyi düşünüyordum. Sadece kısa video olarak paylaştım bu sık iğne ile biye çalışmasını. O yüzden onu da kısa videoda bakıp yapabilirsiniz ya da ararsanız hani sık iğne ile biye çalışması diye videolar göreceksinizdir. Evet, şimdilik bu kadar. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Yeleğimiz için öncelikle motif yapımıyla başlıyoruz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Şöyle küçük bir halka oluşturdum. Şimdi bu baştaki ipimizi arada gizleyerek 3 zincir çekiyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Hemen halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle beraber 3 tane trabzanımız oldu. 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Klasik motif başlangıcı yapıyoruz. Sadece aradaki zincirler için baştan bu şekilde başladım. Tekrar 2 zincir
3 ikili trabzan. İki zincir ve son kez 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Şimdi kapatırken burada hemen şöyle bir ip aldım ve buradaki ilk zincirin ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şöyle biraz, bakın şöyle biraz uzatıyorum. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen bu ilk boşluğun içine yarım köşe yaparak başlayacağım. 2 ikili trabzan yaptım. Zincirimizle beraber yine 3 tane ikili trabzanımız var. Şimdi arada bir zincirimiz var. Sıradaki köşe boşluğuna 2 zincir boşluğuna köşe yapıyoruz. 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. İkinci sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar arada bir zincirimiz var. Hemen sıradaki 2 zincir boşluğuna yine köşe yapıyorum. Sırayı tamamladım. Sonda yine bir zincir çektim. Hemen yarım köşeyi tamamlayacağım. Tekrar ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Şimdi burada bir ip aldım. Zincir çekmeden ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle hemen dibinden kestim. Şu ilmeği çektiğim zaman şurada 1 santim kalması yeterli. Bu şekilde ilk 2 sırayı tamamladık. Hemen rengimi değiştireceğim. Şimdi ikinci rengimi aldım ve tığıma yine başlangıç ilmeği atıyorum. Herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağım. Köşenin içinden bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekle birlikte 2 tane oldu. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde bir sık iğne yapmış oldum. Çok sıkı yapmadım bu sık iğneyi. Şu ikinci ilmeğine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Yine 2 ilmeğim var. İkisini birlikte toplayarak bir ikili trabzan yapmış oldum. Dilerseniz sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekerek de yine trabzan yapabilirsiniz. Hemen yanına yine 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Burada 3 tane ikili trabzanımız oldu. Şöyle ipimin de üzerine ördüm başlangıç ipini. Şimdi bir zincir çektim. Modelimizi 2 sırada bir yapıyoruz. Hemen bu 2 sırayı tamamladığım için 3. sırada sıradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan yaptım. Bir ip aldım. Pardon, tığıma 2 defa ip alıyorum. Üçlü trabzan yapacağız. Şu alttaki trabzan grubumuzun tam ortasındaki trabzanın bu şekilde tığımı da alttan aldım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Burada bu trabzanı yaparken şu yapmış olduğumuz ilk trabzandan biraz daha uzun yapalım. Hemen yanına tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir, köşeye geliyorum. Yine 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle alttan ön üçlü trabzan yapacağım bu şekilde. İlk 2 ilmeği biraz uzatıyorum. Daha sonra son 2 ilmeği topladım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar bir zincir. Şimdi bakın bu ipimizin de üzerine örerek gizleyeceğim. Hemen şöyle buraya 3 tane ikili trabzan. Daha sonra fazla kalan ipimizi buradan artık kesebiliriz. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Evet, 3. sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Her renkle 2 sıra öreceğiz.
Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine burada yarım köşemizi tamamlıyoruz. İlk boşluğa 3 ikili trabzan yaptım. Şimdi bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Şöyle hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi yine sık iğne ile trabzan da yapabiliriz. Şöyle göstereceğim. Topladıktan sonra bir zincir çektim. Boşluktan bir ilmek aldım. Şöyle biraz gevşek olacak şekilde ikisini birlikte topladım. İkinci ilmeğin içinden bir ilmek daha aldım. Yine uzattım. 2 ilmeği birlikte topladım. Tekrar yanına 2 ikili trabzan yapıyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada bütün boşluklara sadece 3 ikili trabzan yapacağız. Ön trabzan yapmayacağız. Her iki sırada bir ön trabzanlar yapacağız. Aralarda bir zincirimiz var. Boşluklara 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yine köşeler aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada yine köşeyi kapatacağım. Aynı şekilde şöyle bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zinciri çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi dilerseniz eğer küçük bedende çalışıyorsanız bu şekilde de motifinizi değerlendirebilirsiniz. Yani ikinci model sırasını yapmadan bu şekilde motifinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bakalım. Bakın 9 santimetre oldu benim motifimin ölçüsü. Şimdi sizler de benim gibi aynı ölçülerde örüyorsanız yapmış olduğunuz motifiniz benimle aynı santim hesabına yakın olması gerekiyor. Yani bu motifli hırkalarda santimlere çok dikkat ediyoruz. Yoksa o zaman beden ölçülerini tutturmak biraz zor olabilir. Şimdi yine rengimi değiştirdim. Tığıma başlangıç ilmeğini attım. Hemen şöyle köşeden başlıyorum. Yine sık iğne yaptım ve trabzan yapıyorum. 2 ikili trabzan. Şu ipimi daha sonra üzerine öreceğim. Sırayı tamamladığım zaman gizleyeceğim. Şimdi yine arada bir zincirimiz var. Hemen model kurulumuyla başlıyoruz. Her zaman köşeden sonra bu ilk boşlukta hemen şöyle tığıma 2 defa ipimi aldım. Ön üçlü trabzan yapacağım. Şimdi diğer mozaik motifleri de buna benziyor ama her sırada hem üçlü trabzan yapıyoruz, yani ön trabzanlar yapıyoruz, hem de her boşlukta alttaki trabzanlardan alarak üçlü trabzan yapıyoruz. Burada şimdi bir tane atlayacağım, yani burada sıradaki boşluğa sadece 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Şimdi yine bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen alttan alıyorum. Ön üçlü trabzan. Yine buraya bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Yani bu motifi daha büyük yaparsanız yine bu sıradan sonra bir tane sıra öreceğiz. Yani ön trabzanlar yapmadan bir sıra daha öreceğiz. Daha sonra yeni sırada yine köşeden sonra bir tane bırakıyoruz. Yani şu altta üçlü trabzanımızın üzerine yine ön üçlü trabzan yapmayacağız. Hep bir tane yapıyoruz. Bir tane bu şekilde. Bir tane bu şekilde. Yine köşeye geldim şimdi. Zaten bu sıradan sonra motifimizi tamamlamış olacağız. Evet, şimdi tekrar göstereceğim. Bir zincir çektim. Hemen köşeden sonraki ilk boşluğa bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Alttaki trabzanın altından alıyorum. Ön üçlü trabzan yapacağım. Tekrar buraya bir ikili trabzan, bir zincir. Şimdi sıradaki boşluğa sadece 3 ikili trabzan. Sıradaki boşluğa yine ön trabzanlı üçerli grup yapacağız. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım ve ön üçlü trabzan yaptım.
Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Yeni sırada şimdi ikinci rengimizin ikinci sırasında nasıl hep ikili trabzan grupları yaptık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hemen ben yeni sırayı da tamamlayıp tekrar geliyorum. Köşeler aynı şekilde kapanışta yarım köşeyi tamamlayıp kapatıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim ve yarım köşemi tamamladım. Hemen şöyle bir ip aldım ve ilk trabzanın üzerinden yine köşeyi kapatacağım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir zinciri çektim. Tekrar buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Tekrar buradan bir ilmek daha aldım. 2 ilmeği tekrar topladım. Şimdi buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Artık benim motifimin son sırası. Şimdi bu sırada size birleştirmeyi de göstereceğim. Şimdi sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir sıra ön trabzanlarımız var. Bir sıra sadece ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman hemen birleştirmeyi göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Hemen köşenin içine 3 ikili trabzan yaptım. Bir zinciri çektim. Köşelerde 2 zincirimiz var. Bir zincir çektim. Hemen bitmiş olan yeleğimin şöyle buraya hemen motifi ekleyerek göstereceğim. Bir zincir çektim. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın burada iki köşenin yani iki köşenin birleştiği hemen ortadan şöyle, isterseniz tabii ki köşe boşluğundan da alabilirsiniz. Şöyle ortaya batıyorum. 4 tane köşenin bir araya gelebilmesi için buradan ilmeğimi şöyle, pardon, tersten battım. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde şöyle ortadan da batabilirsiniz. Buradan ilmeğimi çekiyorum. İlmeğimi çok sıkı bırakmıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle gevşek bir zincir çektim. Tekrar köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi köşeleri karşılıklı da yapabilirsiniz. 4 köşeyi tam birbirinin karşısına gelecek şekilde. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Aralarda bir zincirimiz olduğu için trabzanları yaptıktan sonra bu taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi bu tarafa çekiyorum. Sadece bir zincir çekeceğim. Bu şekilde çok sıkı yapmıyorum. Tekrar buraya geldim. Sıradan devam ediyorum. Çok kolay bir birleştirme. Şimdi sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ama sık iğne ile birleştirdiğimiz zaman daha sonra araları açılabiliyor. O yüzden bu şekilde ilmeğinizi çekerek yaparsanız daha güzel görünüyor. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi köşe boşluğuna 3 ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine bir zincir çektim. Buradaki köşe boşluğundan ilmeğimi çekiyorum. Tekrar bir zincir. Bakın zincirimi çok sıkı çekmiyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Yine köşeye 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi tabii iki kenarı birleştirmeniz gerektiği zaman, yani bu kenardan sonra burayı da birleştirmeniz gerekebilir. O zaman bu köşenin içinden aldığımız ilmeğimizi burada göstermiş olduğum gibi şu tam ortadan ilmeğinizi çekerseniz 4 tane motifinizin birleştirme noktası aynı yere gelmiş olur. Onun dışında yine burada nasıl devam ettiysek bu kenarı da bu tarafa birleştirerek aynı şekilde, yani şimdi bir tane daha motif olsaydı şu şekilde L şeklinde birleştirdiğimiz zaman buradan tam ortadan ilmeğinizi çekin, bu tarafa doğru yine birleştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Evet, birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi ben bunu sökeceğim tekrar.
Evet, motifimizin anlatımını tamamladık. Şimdi yeleğimizin motif sayılarını vereceğim ve kenar çalışmasını göstereceğim. Çok kolay, sadece küçük püf noktaları var, onları söylüyorum. Aslında baktığınız zaman motif birleştirmesi ve motifleri yaptığımız zaman yeleği tamamlayabiliriz. Şimdi burada ölçüler hakkında biraz burada bilgi vereceğim. Şimdi benim motiflerimin ölçüsü 14 santimetre oldu. Ben large, x large beden arası çalışıyorum. Tam bitmediği için tam beden ölçüsünü şu anda veremiyorum ama videonun başında vermiş olacağım size. Şimdi burada 14 santimetrelik motifleri yaparken şimdi kullanmış olduğunuz ip ve tığ numarasıyla paralel ilerliyor. Dolayısıyla siz daha ince bir ip kullanırsanız modeli bozmamak için 2 sıra daha yapmanız gerekiyor. Yani benimle aynı ölçülerde çalışıyorsanız ya da sizin yapmış olduğunuz bu 6 sırada aynı santime geldiyse o zaman benimle aynı bedeni çalışıyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Daha büyük örmek isterseniz üzerine bir sıra eklemeniz yeterli olacak. Yani her beden için bir ya da 2 sıra eklemeniz yeterli olacak. Çünkü bir sırada motifimiz 2 santimetre büyük oluyor. Yani şu anda 14, bir sıra daha eklesem 16 santimetre olacak. İki taraftan büyüdüğü için. O yüzden bir sıra eklemeniz yeterli. Motifinizi bu şekilde yapıp yani 2, 4, 6 daha sonra buradaki renkle bir sıra örerek yani çerçeve bir sırayı birleştirme yapabilirsiniz. Daha büyük yani XX large yapıyorsanız o zaman yine ikinci rengimizden 2 sıra daha örmeniz yeterli olacak. Şimdi motif büyüdükçe biraz görüntüsü de farklılaşıyor. Yani küçük motiflerin duruşuyla büyük motiflerin duruşu farklı görünüyor. O zaman ya ipinizi daha kalın kullanacaksınız ya da mesela aynı sıra sayısına sahip ince bir koton iple çalışırsanız 38 beden ya da 40 beden bir yelek elde edebilirsiniz. Yani 6 sıra 14 santim değil 12 santimetre olabilir. Buna göre santim santim önce bir tane motifinizi örün. Daha sonra bu motifinizi ölçün. Burada 7 tane motifimiz var. Bu 7 tane motifin genişliğine bakın. Şimdi şu ortada bir tane motif boşluğumuz var. Burada kenar çalışması yapacağız. Bir tane motif için. Dolayısıyla 7 tane motifinizin genişliğine bakın. Şimdi benim hemen şöyle bedenin ölçüsünü de vermek istiyorum. Henüz buhar ütüsü yapmadım. Buhar ütüsü yaptıktan sonra 1-2 santim daha büyük olacaktır. Şimdi burada kol altından genişliğimiz 53 santimetre. Bu buhar ütüsü yaptıktan sonra 54 santimetre olacaktır. Dolayısıyla 108-110 santimetre genişliğinde bir yelek çalışması. Şimdi neden large ve x large dedim? Çünkü önü tam kapanmadan kullanıldığında yani biraz boşluk kaldığı zaman o zaman x large bedene de uygun olacaktır. Şimdi burada ben toplamda 21 tane motif kullandım. Hemen şöyle sıralamayı göstermek istiyorum. Önce 2 sıra 7 tane motifimi birleştirme yaptım. Örerek birleştirme yapmadım. Son sırada pardon ip kesmeden birleştirme yapmadım. Son sırada birleştirme yaparak her motifim tamamlarken o şekilde birleştirme yaptım. Şimdi burada toplamda ben 7 taneyi bu şekilde 2 sıra birleştirme yaptım. Daha ince iplerle yine 6 sıra örerek motifinizi çok büyük görünmesini istemezseniz o zaman 7 değil 9 tane motif yaparak yani aynı büyüklükteki motifle 9 tane motif yaparak yani XX large ya da 3X large için söylüyorum. Tabii ki ipinizin kalınlığı inceliği yine değiştirecektir. Dolayısıyla burada şöyle hemen bakalım. 2 sırayı tamamladıktan sonra tam ortadaki 3 tane motifin üzerine 3 tane motif yaptım. Şöyle kadrajdan çıkıyorum, hemen göstereceğim. Bakın burada 3 tane motif yaptım. Daha sonra bu 3 motifin sağına ve soluna burada birer tane yine omzumuza gelen birer tane motif daha ekledim. Şimdi ön yüze döndüğümüz zaman bakın burada kol altına gelen kısımda bir tane motifimiz var. Daha sonra ön bedende buradan bir tane motif ekliyoruz. Bu bir tane motifi, bu 2 sıradan sonraki 3. motifi omuza gelen bu motife buradan birleştirmiş oluyoruz. Yani isterseniz burada 3 taneyi tamamlayın. Daha sonra buradaki motifi önce buradan birleştirip sonra burayı örüp tekrar buradan birleştirmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada da şöyle hemen çevirelim, tekrar bakalım. Şimdi burada kolda 1,5 tane motifimiz var önde ve arkada ve kol altında da yine bu şekilde yarım motifimiz olduğu için kol genişliğimiz yeterli oluyor.
örmüş olduğunuz motifin ölçüsüne göre kol genişliğinizde, yine burada benim kol genişliğim diyelim 20 santimetre olduysa, sizin motifiniz küçükse 18 santimetre olacaktır. Bedene göre paralel ilerleyecek. Şimdi kenar çalışmasıyla devam edeceğim. Dediğim gibi ben kısa bir yelek çalışması yapıyorum. Sizler uzun isterseniz burada 2 sıra değil 3 sıra 7 tane motifi birleştirdikten sonra buradaki motifleri birleştirmeye devam edebilirsiniz. Hemen şurada da şu ortadaki tam kolun, omzun üzerindeki motifte, burada son sırayı yaparken yarım köşe yaptıktan sonra burada şöyle 1 2 3 yarım köşeyi, bakın burada yarım köşe yaptıktan sonra bir kenara örüyoruz. Yine biraz önce gösterdiğim gibi birleştirmeyi yapıyoruz. Daha sonra burada devam ediyoruz ve burada ikinci kenar birleştirmesini yapıyoruz. Bu yarım köşeyi birleştirmeden önce burada köşemizi ördükten sonra ilmeğimizi karşı taraftan çekip daha sonra yine burada yarım trabzanla ya da ikili trabzan bu tarafa doğru çekerek hepsini birlikte toplayarak kapatabilirsiniz. Yani çok kolay, artık orayı gösteremeyeceğim. Şimdi burada kenar çalışması yaparken ben krem rengiyle devam edeceğim. Sadece şurayı göstereceğim. Şu köşenin dönüşünü göstermek için aslında kenar çalışmasını gösteriyorum. Çünkü modelimizi aynı şekilde devam ettireceğim. İsterseniz tığ işi lastik yapabilirsiniz. İsterseniz bütün trabzanların üzerine trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Ben de henüz karar vermedim aslında. Şimdi sizlerle birlikte başladım. Şöyle köşeye 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yani ben yeleğin bütün kenarlarını aynı şekilde devam edeceğim. Yine bir zincir çektim. 3 ikili trabzan yapıyorum boşluklara. Ön trabzan yapmayacağım. Sadece bu şekilde ikili trabzanlarla devam edeceğim. Yine aralarda bir zincirimiz var. Köşelerde de 2 zincirimiz var. Şimdi ben tam yakanın bu köşe olan kısmına kadar örüp tekrar orayı göstermek için geliyorum. Evet, ben köşenin olduğu yere geldim. Şimdi şöyle arkada, bakın yakamızın olduğu yerdeyim. Şu köşede biraz yuvarlak olmasını istiyorum. Yine burada da aynı şekilde devam edeceğim. Hemen burada 3 tane köşe yan yana geliyor. Bakın 3 tane boşluğumuz yan yana geliyor. İlkinin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada araya bir zincir çekmeden tam ortadaki, yani bu ikinci köşenin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine zincir çekmeden üçüncü köşenin içine 3 ikili trabzan yapacağım. Buraya 3 ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çekip sıradaki boşluktan aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer köşeye geldiğimiz zaman da yine burada, bakın burada da 3 tane köşemiz yan yana. İlkinin içine 3 ikili trabzan, ortadakinin içine 1 ikili trabzan, yine 3. köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan yapıp yine aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz. Sadece burada zincir çekmiyoruz. Şimdi tekrar ikinci sıraya buraya geldiğimiz zaman burada şu boşluğa 3 ikili trabzan yapıp buradaki bir trabzanın üzerine yine 3 ikili trabzan yapacağız. Daha sonra buradan boşluğa atlıyoruz. Üçüncü sırada zaten hepsinin arasında yine aynı şekilde boşluklar olmuş olacak. Şimdi burada aradaki bir trabzanı yapmadan da yine buraya atlayabilirsiniz. Burayı boş bırakıp, burada biraz açıklık oluştuğu için ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz tabii ki bunu yapmadan da direkt buraya atlayarak, zincir çekmeden, arada zincir çekmeden buraya atlayarak devam edebilirsiniz. Çünkü burada yuvarlak bir görünüm olacaktır. O zaman bu araya trabzan olmadan boşluğa yine ikinci sırada trabzanlarınızı yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bütün yeleğimizin etrafını isterseniz tığ işi lastik yapın. Tığ işi lastik yaptığınız zaman da yine burada 2 tane buraya, 2 tane ortaya, 2 tane buraya yapacağınız trabzanları, o zaman tığ işi lastik olduğu için üçerli grup yapmanıza gerek yok. 2 2 2 şeklinde devam edebilirsiniz. Sadece bu köşe dönüşleri için söylüyorum. Orada biraz eksiltme yapmanız gerekiyor ilk sırada. Şimdi buradan devam ediyoruz. Etek ucundan tekrar köşenin olduğu yere geldiğimiz zaman motifte nasıl köşeyi kapatıyorsak aynı şekilde köşeyi kapatıp yine 2
ikinci sırasına başlayıp aynı şekilde devam edeceğiz. Burada üzerinize ölçerek kaç sıra eklemek istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bir 4-5 sıra örmeyi düşünüyorum. Son sırada da sık iğne ya da ilmek kaydırma yaparak sırayı tamamlayabilirsiniz. Yine kolda da 1 ya da 2 sıra buraya yine çerçeve yapacağız. Aynı şekilde buradaki köşelerde de dönüşleri yuvarlak olmasını isterseniz yani 3 tane buraya, 3 tane buraya ya da 2 buraya, 2 de buraya şeklinde biraz yuvarlak yapabilirsiniz. Buradaki köşe dönüşlerini yakadaki gibi devam edebilirsiniz. Bakın burada da yine 3 tane köşe bir araya geliyor çünkü. Burada boşluk olmaması için ortaya bir tane trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Evet, yeleğimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.